Uyuyan Güzel Masalı. Çok eski zamanlarda ülkelerin birinde bir kral ve kraliçe yaşarmış. Kralın bir çocuğu olmuş. Yeni doğan çocuğunun şerefine tüm halka sarayda ziyafet vermiş. Ziyafetten sonra kral çevresindeki insanlara baba olmanın kendisini nasıl mutlu ettiğini, yıllar yılı karısıyla birlikte hep bir çocuk sahibi olmayı düşlediklerini anlatmış. Bundan sonra da konuklar küçük bebeğe hediyelerini sunmuşlar. Herkes hediyelerini verdikten sonra sıra 12 periye gelmiş. Benim prensese hediyem mutluluk demiş birinci peri. Konuklar sevinçle alkışlamışlar. Kralın ağzı kulaklarına varmış. Benim hediyem güzellik demiş ikinci peri de. Benim hediyem akıl demiş üçüncüsü. Böylece 11 peri hediyelerini tek tek vermişler. 12. peri tam hediyesini vermek üzereymiş ki bir gök gürültüsüyle sarsılmış bütün saray. Kapılar ardına kadar açılmış, içeriye yaşlı bir kadın girmiş. Ayaklarını sürüye sürüye yürüyen kadını gören herkes korkudan gözlerini kapatmış. 13. peri diye bağırmışlar. 13. peri korkunç sesiyle "Bana davetiye yok mu kral?" demiş kapıdan. Kral da "Sana davetiye yollamayı unutmuş olmalılar" demiş kem küm ederek. "Hizmetkarlar, sofrada hemen bir yer daha açın, çabuk" demiş kral hizmetkarlara. Aslında kral kötü periyi bile bile davet etmemiş. Çünkü sarayda periler için sadece 12 tane altın tabak varmış. O da düşünmüş, taşınmış. 13 periyi davet edemeyeceği için 13. kötü periyi davet etmemekte çareyi bulmuş. Bu arada peri birden "Benim de prensese hediyem 15. yaş gününde parmağına iğne batar batmaz ölmesi" demiş. İğrenç bir kahkaha atarak gözden kaybolup gitmiş. Sarayın kapıları gürültüyle kapanmış ardından. Korkunç bir sessizlik kalmış geriye. Sonra kraliçe ağlamaya başlamış. 12. peri hemen öne atılıp "Ben hediyemi vermedim daha. Kötü büyüyü bozamam belki ama onu değiştirebilirim. Benim hediyem de büyüyü prensesin parmağına iğne battığında ölmesi yerine 100 yıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman" demiş. Yıllar geçmiş aradan. Bizim küçük bebek büyümüş, sağlıklı, mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş. Kralla kraliçe kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iğne varsa daha prenses bebekken hepsini toplayıp yok etmişler. Prenses uzun yıllardır güvendeymiş. Fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfetmiş sarayda. Kapıyı açmış ve uzun, ince, yukarıya doğru giden bir merdivenle karşılaşmış. Prenses merakla merdiveni çıkınca daha önce hiç görmediği bir odaya girmiş. İçeriye girdiğinde küçük odada bir çıkrıkla iş yapan yaşlı bir kadın görmüş. "Ne yapıyorsunuz öyle?" diye şaşkınlıkla sormuş. Yaşlı kadın gülümsemiş. "İplik eğriyorum" demiş. "Orada öyle bakıp durma. Gel bir de sen dene" deyip iğneyi prensese doğru uzatmış. O anda olanlar olmuş. İğnenin sivri ucu prensesin parmağına batmış. Prenses hemen yere yığılıp kalmış. Dışarıda avluda tavuklar gıdaklamayı kesmiş. Prensesin köpeği aşçının kedisini kovalamaz olmuş. Çalışma odasında kızının doğum günü davetiyesini yazmakta olan kralın elinden kalemi düşmüş. Tüm saray uykuya dalmış.
Yıllar yavaş yavaş akıp gitmiş. Saray unutulmuş. Ama olaydan 100 yıl kadar sonra bir gün yakışıklı bir prens o civardan geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla kaplı bir yer gözüne ilişmiş. Adamları gülerek bu büyülenmiş sarayla içindeki uyuyan güzel hakkında bir hikayeyi anlatmışlar ona. Prens kendi kendine düşünmüş. Ya doğruysa bu anlatılanlar demiş ve atını dikenli çalılarla kaplı olan yola sürmüş. Ve kılıcıyla da bu çalıları keserek yavaş yavaş da olsa yolda ilerlemiş. Çalılıkları aşan prens gördüklerine inanamamış. Her yer bir heykel gibi kıpırdamadan duran hayvanlar ve insanlarla doluymuş. Sarayın içinde dolaşmış, gördüklerine çok şaşırmış. Güneşle aydınlanan pencerelerde tek bir sinek bile yokmuş. Hiç kimse kımıldamıyor, hiç kimse sorulanlara cevap vermiyormuş. Derken kapısı yarı açık olan bir kule görmüş. Kuleden içeri girip daracık ve yukarı doğru çıkan merdivenlerden tırmanmış. Prens merdivenlerin bittiği yere geldiğinde kapısı aralık olan bir oda görmüş. Odaya girdiğinde prensesin yerde uyuduğunu fark etmiş. Prens yerde uyuyan prensese "Uyuyan güzel" demiş fısıltılı bir sesle. Kızın güzelliğine dayanamamış, eğilip alnından öpmüş. Prens uyuyan prensesi öper öpmez bizim prenses gözlerini açıvermiş. Onun uyanmasıyla birlikte sarayın mutfağındakiler tekrar çalışmaya başlamış. Bütün hayvanlar, insanlar tekrar canlanmışlar. Odasında bulunan kral da tekrar davetiyeyi yazmaya başlamış. Gözlerini açan prenses de karşısında prensi görmüş. 100 yıldan sonra ilk defa dudaklarında bir tebessüm belirmiş. Ve prens prensese sormuş. "Benimle evlenir misin?" Prenses de "Evet" demiş. Kral da bu güzel haberi alınca kraliçe ile birlikte çok sevinmişler. Prens ve prenses evlenmişler ve ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. Sizler de kralın yaptığı hataya düşmeyin. Bir davet verip insanları davet ediyorsanız çevrenizdeki herkesi ayrım yapmadan çağırın. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri çevresindekilere eşit davrananlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.